Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü örneğimizde 2,5 eksende kullanabileceğiniz birkaç tane program örneği yapmak istiyorum sizlere. Tools, SolidCam, New, Mailing ve burayı okeyliyorum. Şu kısımdan istemiş olduğunuz kontrol panelini seçebilirsiniz. Ben isterseniz şuradaki kontrol paneli şimdilik hiç değiştirmeyeyim. Koordinat sistemine tıkladım. Parçayı istediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Şuradan geldim, Select Face'i aldım. Select Face. Top Center seçiliyken parçanın üst yüzeyine tıklıyorum. Ekseni zaten kendisi konumlandıracaktır. İsteyen arkadaşlarım parçanın konumunu değiştirmek isterse şuradan Z ekseni etrafında ekseni döndürerek istemiş olduğu şekilde parçayı konumlandırabilir. Ben bunu da okeyliyorum. Okeyledim. Okeyledim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hedef modeli olduğu gibi tanındı. Ben sadece kütüğü tanıtmak istiyorum. Kütüğe tıkladım bir kez. Burada box seçiliyken geldim parçaya tıkladım. Şuradan bütün offsetleri sıfırlıyorum. Ve bunu da okeyliyorum. Üçü de tanımlı hale geldi. Okey. Şimdi burada kullanacağım program aslında şu. Normalde Pocket programını buradan kullanabilirsiniz. Pocket. Yani havuz programını. Yalnız burada şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Normalde Pocket programında biliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse ben Pocket'ı aldım. Yani havuz programını. Şuradan New dedim. Sırasıyla burada var olan bütün yüzeyleri seçiyorum. Yalnız dikkat ettiyseniz buradaki havuzların yükseklikleri birbiriyle aynı değil. Birbiriyle aynı değil. Bunu okeylediğiniz anda şu level kısmına bakarsanız buradaki havuz derinliklerini tek bir parametre ile tanımlayabiliyorsunuz. Yani başladığı yüzey ve bittiği yüzey. Örnek vermem gerekirse başladığı yüzey hepsinde 0 olacak. Tamam. Ama bittiği yüzeye tıkladığımda burada hangisini seçmem gerekiyor? Yani bu kenarı mı? Bu kenarı mı? Çünkü yükseklikler her birinde aynı değil. Doğal olarak sen bunu değiştirmek zorundasın. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğinde şunu kullanabilirsin. Variable level diye geçer. Yalnız bunda da şöyle bir durumla yine karşı karşıya kalacaksın. Burada seçmiş olduğun zincir kadar. Bizim bu parçamız aslında biraz daha küçük bir parça. Biraz daha büyük bir parça olsaydı buradaki havuz sayısı örnek vermem gerekirse 30-40 tane olsaydı doğal olarak her bir havuz için başladığı yüzey ve bittiği yüzeyi buradan tanıtmak zorunda kalacaktın. Tanıtabilir miyiz? Tabii ki tanıtabiliriz ama biraz zamanımızı alır. İsterseniz şöyle bir örneklendirmeyle ben bir göstereyim. Geri kalan kısımlarını zaten isteyen arkadaşlarım kendisi kullanabilir. Birinci zincir. Buraya tıklıyorum. Buradan değer de yazabilirim. Veya gelip buraya tıklayarak da burayı almasını sağlayabilirim. Derinlik burası. İkinci zincir. Örnek vermem gerekirse ikinci zincirde burasıymış. Buraya tıkladım. Buradan başlayacak. Nerede bitecek? Burada bitecek. Bu şekilde seçebilirim. Ama bence buna gerek yok. Yani bunu burada kullanmanıza gerek yok. Bu parça için örnek vermem gerekirse Pocket Recognition'ı kullanabilirsiniz. Şu program. Peki bu programın özelliği ne? Bu program sizin yerinize parçayı komple tarıyor. Parçanın üzerindeki bütün havuzları buluyor ve her bir havuzun yüksekliğini kendisi otomatik olarak tanımlı hale getiriyor. Şöyle kullanalım. Pocket Recognition aldım. Geldim buradan New dedim. Arkadaşlar şu kısmı şimdilik anlatmayayım. Sadece geliyorum, parçamı seçiyorum. Şu an
Modeli tarıyor. Modelin üzerindeki bütün havuzları gruplandıracak ve her bir havuz için parametre hazırlayacak. Tamam, ben bunu okeyledim. Takıma geldim. Seç. Buradan geldim. Bull Noise bir takım aldım. Takımın çapını 16. Köşe radyüsünü 0.8 yaptım. Ve bunu okeyledim. Level'a geldim. Bakın burada sadece tanımlamam gereken değer paso miktarı. 0.5 mm paso verdim. Zaten fark ettiyseniz burada üst yüzey alt yüzey olgusu yok. Sadece üst yüzeyin başladığı yeri gösteriyor. Alt yüzey kapalı. Yalnız siz burayı isterseniz açabilirsiniz ama gerek yok. Zaten kendisi otomatik olarak bütün bir parçayı taradı ve gerekli olan bütün havuzları buldu. İsterseniz şuradan bir kontrol edelim. Kaydet hesapla yapalım. Bunu şimdilik okeyliyorum. Buradaki uyarının ne olduğunu birazdan açıklayacağım. Arkadaşlar simülasyonu izlemek istiyorum. Simülasyona geldim. Şuradan katı simülasyona geldim. Çalıştırdım. Talaş miktarını galiba 10'da 5 vermiştim. 10'da 5 oldukça yeterli bir değer. Daha fazla verebilirim. Eğer kullandığım takım biraz daha elmas olarak kaliteli bir elmas kullanıyorsa buradaki talaş miktarını 1 milimetreye kadar çıkartabilirim. Ama ben şimdilik yeterli bir şekilde APKT uç kullandığımı düşünerek yarım milimetre talaş verdim. Arkadaşlar şu an parçayı komple işledi. Yalnız 2 tane havuzu görmemişti diye hatırlıyorum ben bu örnek üzerinde. Şimdi o görmediği havuzları sizlere göstereceğim. Simülasyonu biraz daha hızlandırmak istedim ama zaten son hızı gidiyormuş. Keşke biraz daha talaş miktarını fazla verseydim. Bu şekilde videonun süresini biraz daha kısa tutabilirdik. Ama olmadı, ben videoyu biraz daha bu kısımlarda hızlandırabilirim. Bakın arkadaşlar, simülasyon bitti. Bitmiş halini bir check etmek istiyorum. Yani bir kontrol etmek istiyorum. Şurada kalan talaşları analiz ettirebiliyorsunuz. Buraya bir kez tıklıyorum ve şuradan execute ediyorum. Bunu yaptığım takdirde şu kısımda talaşın kaldığını çok rahatlıkla görebiliyorum. Aynı şekilde şu kısımda da talaşın kaldığını çok rahatlıkla görebiliyorum. Okey. Şimdi videonun başında şunu söylemiştim. Pocket Recognition sizin yerinize parçayı komple tarıyor ve bütün havuz derinliklerini buluyor demiştim ama bunun temel sebebi arkadaşlar şu örnek üzerinde konuşmam gerekirse şuradaki havuz profilinin çok da uygun olmaması. Yani biraz daha karmaşık kompleks bir yapı ve doğal olarak burayı görmemiş. Bir de şu örnek üzere şuradaki girift yapı programın buradaki havuzu görmesine engel olmuş muhtemelen. İşte böyle durumlarda mecburen sizin yeniden bir Pocket programını kullanmanız gerekecek. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bakın şu şekilde ben simülasyondan çıkıyorum. Aslında burada birkaç tane operasyon yapabilirim. Bunlardan bir tanesi profil, diğeri de pocket. İsterseniz öncelikle ben bu yüzeye tıklayayım. Buradan bir sketch oluşturayım. Ve kendi konturumu kendim çizeyim. Mesela buradan convert alalım. Gelelim şu kenarı, şu kenarı, şu kenarı ve şu kenarı düşürelim. Sonra line aldım. Şurayı bağlamak istiyorum. Aynı şekilde şurayı bağlamak istiyorum. Şurayı da
bağlayalım. Hatta şurayı da kapatayım. Bakın birinci konturum hazır. Yine aynı şekilde buradan convert alayım. Şu kenar, şu kenar. Buraları düşürelim. Ve sonra line alıp şu profili kapatmak istiyorum. Tamam. Bakın burası da hazır. Bunu da okeyledim. Ne yapmış oldum aslında? Kendi profillerimi kendim çizmiş oldum. Şimdi bu kısımda hangi programları kullanabilirim? Mesela bunlardan bir tanesi profil demiştim. Peki profilin burada avantajı nedir, dezavantajı nedir? İsterseniz bunu uygulayarak göstereyim. Operation'a geldim. Add Meaning Operation'dan buradan profil programını aldım. Yine aynı takımı kullanacağım. Takımı değiştirmek istemiyorum. Buradan geldim New dedim. Arkadaşlar şu kısımdan izninizle şeyi kapatmak istiyorum. Şuradaki sabit seti kapatmak istiyorum. Bunu kapattığım takdirde bana seçim yapmayı biraz daha kolaylaştıracak. Ne için? Bakın oku bu yönde çekti. Ben buradan bunu reverse edebilirim. Çok pardon. Şu teğetliği de kapatalım. Şunu seçelim. Bakın şuradan reverse ediyorum. Gitmesi gerektiği noktayı ben bu şekilde kendim seçebiliyorum. Kendim tanımlayabiliyorum yani. Şuraya kadar geldim. Hatta şu çizgiyi de seçeyim. Tamam. Yani bir nevi açık kontur yaptım burada. Şu çizginin tamamını seçmedim. Şu çizgiyi seçili bırakmadım. Sadece şuradan başlayarak şu kalan kısmı seçtim. Burada profil programını uygulamak istiyorum. Bunu buraya ekle dedim. Zincir olarak ekledi ve bunu okeyledim. İsterseniz buradan görebilirsiniz de profili. Bakın bu şekilde profilim. Şu çizgiyi seçmedim. Tamam. Takıma geldim. Seç. Yine aynı şekilde 16 takımı aldım. Level'a geldim. Başladığı yüzey 0 olacak. Bittiği yüzey parçanın en altı olacak. Bunu da okeyledim. Teknolojiye geldim. Şuradaki geometriyi kullanarak takım çizginin içinde mi dışında mı onu kontrol edebiliyorum. Bakın takımın pozisyonu şu an yanlış. Buradan right yapabilirim. Aynı şekilde takım talaşa şu an tam bu noktadan giriyor. Bu noktadan girmesini engelleyebilirim. Biraz daha offsetlemek istiyorum şuraları. Takımın giriş ve çıkışlarını teğet bir şekilde uzatmış oldum. Okey. Direkt burayı 0'a işleyeceğim ve yarım milimetre talaş veriyorum. Hatta biraz daha hızlı hesaplasın. 1 milimetre talaş verelim. Şuradan kader hesapla yapalım. Simülasyon. Katı simülasyon. Çalıştır. Şimdi arkadaşlar bir nevi ada gibi burayı bırakacak ve en son koparıp atacak. Yalnız böyle durumlarda şöyle sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İmalat açısından söylüyorum bunu. En son bitmeye yakın şuradaki et kalınlığı azaldıkça bu kısım tırlamaya başlıyor ve takımı kırıyor arkadaşlar. Bunu ancak şu şekilde işleyebilirsiniz eğer bu şekilde işlemek istiyorsanız. Şuradaki adayı tutan bir bağlama pabucunuzun olması lazım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şu şekilde göstereyim bir kez daha sizlere. Bakın. Bu şekilde rahatlıkla düşmeyecektir. Bilginiz olsun. Düşme aşamasında zaten muhtemelen takımı kıracaktır. Tamam. O zaman ben bunu ne yapacağım? Şimdi silmek istemiyorum. Bu şekilde kalabilir program. İsteyen arkadaşlarım tabii ki silebilirler. Şuradan suppress ettim. Bu şekilde kalsın. Çünkü belki YouTube'da videonun altına bu programı da ekleyebilirim. İsteyen arkadaşlarım nerede nasıl kullandığımı çok daha rahat bir şekilde görebilirler. Şimdi devam ediyorum. Sağ tuş. Add Meaning Operation. Buradan Pocket aldım. Şuradan New yapıyorum. Geliyorum şu çizgiyi otomatik olarak tıklıyorum. Zaten çizgiyi seçmemle beraber bütün konturu kendisi otomatik olarak seçecektir. Takıma geldim. Seç. Yine aynı şekilde 16 takım alıyorum. Level'lar.
Talaş miktarı 1 milimetre yeterli herhalde. Kaydet hesapla. Simülasyon. Katı simülasyon. Okey'le. Şimdi arkadaşlar burada size çok önemli bir şey göstermek istiyorum. Şu an bunun kapalı havuz gibi işliyor. Takım şu çizgiden dışarı çıkmadığı için köşelerde şöyle bir R bıraktı. İsterseniz şuradan execute ettiğinizde kalan R'yi çok daha net göreceksiniz. Şu kısımları kastediyorum. Böyle durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Şuradan geometri kısmına geldim. Geometri kısmındayım. Şuradan edit diyorum. Şuradaki zincirin üzerine gelip sağ tuşa tıklayıp Mark Open Edge diyorum bakın. Mark Chain as Open demiyorum. Bunu seçtiğiniz takdirde bütün zincir açık bırakır. Ben sadece Mark Open Edge'i seçiyorum. Geliyorum. Şu çizgiye tıklıyorum. Zaten rengi sarı olacaktır. Bu kenar açık olarak işaretlemiş oldum ben. Ben bunu okeyledim. Okeyledim. Yeniden hesaplatıyorum. Bakın bu sefer programda bu çizginin dışına çok rahatlıkla çıkıyor zaten. Çıktığı için de buradaki talaşı çok rahatlıkla alıyor ve size bir şey bırakmıyor. Tekrar şuradan kaydet kopyala diyorum. Bir de buradaki havuzu işlemek istiyorum. Bu sefer geometri kısmından tekrardan new yaparak seçmiş olduğum kontur şu olacak. Tamam. Okeyledim. Level'a geldim. Başladığı yüzey artık 0 olmayacak. Çünkü biz zaten buraya kadar işlemiştik. Buradan başlatacağım. Bittiği yüzey parçanın altı olacak. Burada da normalde yarım milimetre talaş veriyorum ama bu sefer biraz daha hızlı hesaplamasını istediğim için 1 milimetre talaş veriyorum. Bakın bitti. Takım yollarını çıkardı. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırabilirim. Şimdiden kolay gelsin.